Bugün elimizdeki kaynak, doların kirli yolu, para aklama sanatı bizi kara paranın oldukça karanlık ve tehlikeli dehlizlerine sokuyor. Şimdi senin için derlediğimiz bu sohbette o tek bir kirli doların, hani yasa dışı yollarla elde edilmiş paranın nasıl sisteme sızdığını, sonra nasıl böyle labirent gibi yollardan geçip izini kaybettirdiğini ve en sonunda da sanki tertemizmiş gibi sahibine geri döndüğünü adım adım irdeleyeceğiz. Ama baştan söyleyelim, bu böyle bildiğimiz sıkıcı bir finans analizi falan değil. Kaynağın asıl altını çizdiği şey çok daha çarpıcı. Bu tam anlamıyla bir hayatta kalma mücadelesi. Yani her adımda devasa riskler var, her köşede bir ihanet potansiyeli bekliyor. Yazarın dediği gibi o paranın ilk o kirli kokusu ne kadar uğraşırsan uğraş asla tam olarak çıkmıyor sanki. Sadece üzeri daha pahalı, daha cafcaflı bir parfümle örtülüyor. Kesinlikle öyle. Kaynak da bu süreci genelde 3 temel perdeye yani aşamaya ayırıyor. Yerleştirme, katmanlama ve bütünleştirme. Her bir aşama kendi içinde inanılmaz hassas dengeler ve ölümcül tehlikeler barındırıyor. Bunu işleyen bir makine gibi düşünmek lazım aslında. Kaynak diyor ki, eğer o makinede tek bir dişli bile kırılırsa, yani bir hata yapılırsa, tüm sistem çökebilir ve herkesi beraberinde dibe çekebilir. İşte o risk hep var. Hadi istersen şu ilk perdeye, yani yerleştirme aşamasına bir bakalım. Evet, yerleştirme. Yani her şeyin başladığı ve belki de en tehlikeli an. Kaynak burayı en kanlı adım diye tarif ediyor. Düşünsene bir, elinde bavullar dolusu yasa dışı nakit para var ve bunu bir şekilde finansal sisteme sokman gerekiyor. O korkulan, nereden buldun sorusuyla da karşılaşmaman lazım. Tam bir sinir harbi. Kaynak diyor ki, amatörlerin ilk elendiği, ilk ihanet tohumlarının atıldığı yer genelde burası oluyor. Evet, kaynakta bu aşama için özellikle 2 yöntem çok öne çıkıyor. İlki literatürde şirinler diye geçiyor, İngilizcesi smurfing. Yani olay şu, para çok küçük parçalara bölünüyor ve çok sayıda kişi, işte onlara şirinler deniyor, aracılığıyla yasal bildirim sınırının hep bir tık altında kalan miktarlarda farklı bankalara veya hesaplara yatırılıyor. Kulağa belki basit geliyor ama kaynak bunun inanılmaz zahmetli olduğunu vurguluyor. Ve en büyük risk ne? Bu şirinlerden birinin hata yapması ya da daha kötüsü konuşması. İşte o bahsettiğin ihanet potansiyeli burada tavan yapıyor. Of, yani onlarca, belki yüzlerce farklı kişiye güvenmek zorundasın. Bu başlı başına bir kabus gibi zaten. Peki diğer yöntem neymiş? Veriyor. Yazar kasa her gün biraz daha fazla yazıyor sanki. Kaynak bunun biraz daha ustaca olduğunu ama yine de denetimlerde yakalanma riskinin her zaman masada olduğunu belirtiyor. Anladım. Peki kaynağın bu kanlı aşama için temel kuralı neydi? Yavaş ve sabırlı ol muydu? Acelecilik felaket getirir diyor galiba. Çünkü hata yapan ilk dişli sen olabilirsin, değil mi? O makineyi ilk bozan sen olabilirsin. Aynen öyle. Sabır ve aşırı dikkat bu aşamanın anahtarı. Yoksa ilk adımda tökezlemek işten bile değil. Tamam, diyelim ki bir şekilde bu ilk badire atlatıldı, para sisteme girdi. Ama hala kirli kokuyor, yani kaynağına çok yakın. Şimdi izini kaybettirme zamanı.